bölüm bir önceki bölümden çok daha güzel değil miydi? Hatta belki de sezonun en iyi bölümüydü. Bir önceki bölümü incelerken şunu söylemiştim, başlıkta söylemiştim. Şimdilik en iyi bölüm. Fakat bu bölüm çok daha iyi bir bölümdü. Bölüm X evreninde başlıyor ve orada Peacemaker, babası, kardeşi ve hatta Emilia ile birlikte oturup kutlama yapıyorlar. Ve karşı masalarında oturan çocuklar gelip fotoğraf çekilmek istiyor. Tabii ki de sıcakkanlı bir şekilde karşılıyorlar. Fotoğrafı Emilia çekiyor. Sonrasında yüzleri garip bir şekilde erimeye başlıyor fotoğrafta. Ve asıl olayın başladığını biz böylece görüyoruz. Bilmiyorum siz öyle yapıyor musunuz ama ben istisnasız her bölümde introları da izliyorum. Atlamıyorum. Selam! Ben Saadet ve hoş geldin. Hazırsam Peacemaker'ın yeni bölümünü birlikte inceleyelim. Bölümün ismi Cehalet ve Chris'i özdeşleştiriyor. Bunu da tabii ki de diğer evrenin nasıl bir evren olduğunu anlamamasıyla alakalı. Halbuki Emilia sokaklarında gezinirken bunu zaten fark etmişti. Fakat Chris bunu bölümün sonlarına doğru Argus'ta Emilia ile konuşurken ve hatta orada o evrenin Emilia'sıyla karşılaşmadan hemen önce Amerikan bayrağındaki Nazi işaretini görerek fark ediyor. Bu sebepten cehalet Chris'tir evet. Peki 11. sokak çocukları ne yapıyor? Artık zaten bu evrene geçişin anahtarı olan o çantayı alarak Vigilante'nin evine gidiyorlar ve annesi ne kadar bir cadaloz olduğundan bahsediyor. Vigilante'nin özel odasına giderken annesi sürekli iletişim kurmaya çalışıyor ve bu bölümde biz Ed'in ne kadar sıcakkanlı olduğunu da görüyoruz. Bir noktada hatta Vigilante'nin, Adrian'ın annesiyle tanıştıktan sonra Emilia'ya karşı Vigilante'nin yalanlar dizdiğini annesinin patavatsız bir şekilde anlattıklarıyla görüyoruz ve bu espri tonu tatlıydı. James Gunn'a gerçekten helal olsun. Adam evimin hanımıdır diye pürüzsüz bir script yazmıyor. Eşini bazen yerden yere dizi boyunca vurabiliyor. Oldukça komik bir hareket şimdi bu. Peki odaya girdiklerinde ne görüyorlar? Tabii ki de Vigilante'nin aslında içinde o süper kahraman hissiyatını taşıdığına dair materyallere rastlıyorlar. Adam çeteleri çökerterek bir depo oluşturmuş ve bu depoda madde, para, bir sürü şey var, materyal var. Ve bu materyalleri kullanmamakla birlikte ki kullanmadığını Ed'e daha önce ısmarlatmış olduğu kahveden anlıyoruz. Zaten bölümde de kendisi bunu tekrarlıyor. Ed bunu söylüyor. Yani milyonların içinde ama tek bir kuruşun dokunmuyor çünkü onun kanlı para olduğunu biliyor. Peki polise neden vermiyor bu kadar materyali? Bunu da şu şekilde açıklıyor Adrian. Gerçekten çok tatlı, çok sevimli bir karakter. Bunu şimdi polise veririm ya kendileri kullanırlar. Yani yozlaşabilirler. Bu sıkıntı. O yüzden burada muhafaza etmek en iyisi diyor. Ve Vigilante de tam bu esnada kostümünü giyiyor ve artık onu Vigilante olarak görebiliyoruz Adrian'ı. Sonrasında paralel evren çantasını açıyorlar ve o kapıyı kuruyorlar. Artık geçecekler X dünyasına. Ve bu süreçte de tabii ki de etraftaki maddeler, paralar her şey uçuşuyor. Zaten bu sebepten de Emilia diğer evrende bir tık göze batıyor. Doğru kapıyı arıyorlar. Tabii bu daha önce arada geçen diyaloglardan dolayı Peacemaker'ın kasklarının olduğu rafın yanındaki kapı olduğunu biliyorlar. Hatta kapının şifresini çözmeye çalışırken Adrian'ın profesyonel bir şekilde 261 bla bla demesi muazzamdı. Peacemaker'a acayip yakın ve onu gerçekten çok seven bir karakter olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ed karakteri Waller'ın kız olmasına rağmen bütün ön yargımı kırdı ve karakterleri ispiyonlamadı. Yani umarım final bölümünde de biz Ed'in gazabına uğramayız. Kariyer kuramadığı için Waller'a dönerek olayları aktarmaz ya da bir açık vermez. Artık o açık nedir? Ya bu hala bende bir soru işareti. O boyutlar arası geçiş kapısında bir tane uzaylı gelip sürekli bir şeyi yakıyor ya, bir canlıyı ya da ölmüş bir canlıyı yakıyor. Ona da selam verip sempatik yaklaşıyor. Hatta ben bu canlının Peacemaker'ın o 99 alternatif evrenden ki daha önce bunu söylemişti. 99 tane kapı var ve 99 alternatif evren var diye daha önceki bölümlerde söylemişti. Onlardan bir tanesindeki Peacemaker olduğunu da düşünüyor olabilirim azıcık. Tam bu esnada Rick Flag Sr.'a barışçıdan sonra Emilia'nın, Economus'un, Ed'in hepsinin kayıp olduğunu söylüyorlar ve asıl cameo geliyor işte. Yani bu bölümde Superman'le bir bağlantı net olarak kuruluyor çünkü Lex Luthor'u görüyoruz. Lex Luthor'dan yardım almaya gidiyor ve bu yardımı eğer Lex Luthor Rick Flag Sr.'a sağlarsa devlet tarafından bir güven de sağlayabileceğini yani kendini biraz daha aklayabileceğini söylüyor. Çünkü tekrardan dünyanın ortasında bir yere oluşmasını Rick Flag Sr. istemiyor. Peki 7. bölümün fragmanında kimden destek alıyor dersiniz? Bunu ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Eğer kanala abone olmadıysanız abone olabilir. Yorumlarda düşüncelerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Ve bu tarz videoların gelmesi için de like butonuna basabilirsiniz. Neyse bizimkiler Peacemaker'ın bulunduğu evrene geçiyorlar ve orada Peacemaker'ın evine sızıyorlar. O sırada işte Peacemaker'ın Chris'in kardeşi geliyor ve Emilia ona yakalanıyor. Kar küresi muhabbeti geçiyor. Gerçekten Emilia karakterinin aslında ne kadar hırçın olduğunu, evrene uymadığını bir kez daha görüyoruz biz. Emilia Chris'in abisiyle birlikte Argus'a gidiyor ve Argus'un güvenlik görevlisi Köpüş tarafından üzerindeki maddeden dolayı yakalanacak ve küçük minik bir tutukluluk sahnesi olacak ve o küçük minik odadaki tutukluluk sahnesinde de zaten güzel bir yüzleşme yaşayacak
olacak Peacemaker'lar. Ama oraya gelmeden önce Chris'in abisiyle Emilia yolda giderken müzik gruplarının isminin değişik bir şekilde söylendiğini ve aslında gruplarda olmayan kişilerin isimlerinin söylendiğini fark ediyor. Yani en azından fark ettiğini düşünüyorum. Çünkü siyahi karakterlerin ismi özellikle değiştirilerek söylenmiş. Çünkü nasıl bir evren olduğu artık bu bölümde tamamen netleşti. Adrian tabii ki de yeni evrene gidiyor ve oradaki kendini bulmaya çalışıyor. Babasının o evrende gay olmadığı için seviniyor. Evet, bizi oyalamak için eklenmişti ama çok güzeldi. Yani çünkü önceki bölümde biz Adrian karakterini, Vigilante karakterini bu kadar ekranda görmemiştik. Bu bölümde hatta kendisiyle karşılaşarak Spider-Man referansı veriyorlardı. Orası da çok tatlıydı ve kendi aralarında konuşup hani farklı evrende, bütün isimlerin, her şeyin farklı olduğu bir evrende düşüncelerinin aynı olduklarını görüyorlar. Çünkü düşündükleri çoğu şey aslında o şekilde olmayan şeyler. Vigilante diğer evrende kendisiyle konuşurken Peacemaker'ı ne kadar sevdiği ve en iyi arkadaşı olduğundan bahseder. Fakat X evreninin Vigilante'si onun baş düşmanı olduğunu söyler. Tabii ki de bunun sebebi X evreninin Nazi süper kahramanları olmasıyla alakalı. Yani ilerleyen bölümlerde Adrian de bu şekilde o evrenden sıyrılacak. Çünkü Adrian da o evreni çok sevdi. Babası gay değil, annesiyle birlikte orada var. Sevdiği eşyalar, dizayn vesaire. Hoşlandığı detaylar orada ve en önemlisi kendisiyle konuşabiliyor. Chris'in evinde ev turu yapan Economist ve Eds karakteri de Eagle'ı buluyor. Eagle bütün mutfağı mahvetmiş bir şekilde. Salamını açıp yemeye çalışıyor. Ona yardım ediyorlar ve onun döküntülerini temizliyorlar. Yani hiç tutmaması gereken bir avelliği tutuyor. Bu bölümde ekstra samimi, cana yakın bir karaktere dönüştü Eds karakteri. Yani bir tık daha fazla samimi ve sıcakkanlı birine dönüştü. Sokağa çıkıyor ve herkese el sallıyor. İnsanlar da tabii ki ona tuhaf bir şekilde bakıyor ve onun üstüne çullanmaya çalışıyorlar. Ve o sahnede de zaten hani 11. sokak çocuklarının o evrenden çıkması gerektiğini ana vurgusu net olarak yapılıyor. Yani Peacemaker kimse için çıkmasa o evrenden, Emilia için bile çıkmasa mesela, Eds için çıkar diye düşünüyorum. Hani çıkar çıkmasına da bu evrende kapalı kalma ihtimalleri ne kadar yüksek acaba? Bir de onu düşünmek gerekiyor. Çünkü bir noktada Peacemaker'ı da sonraki yapımlara bağlamak gerekiyor ya. Gelelim bu bölümün en yükselen anına. Rick Flag Sr. Lex Luthor'u cezaevinde ziyarete gider. Ve onunla bir anlaşma yapmaya karar verir. Bu anlaşmada videonun en başında söylediğim gibi dünyada tekrardan bir yarık oluşmaması, evrenin ikiye bölünmemesi, bu evren mevzusunu kapatma isteği, Peacemaker'a bir şekilde ulaşıp bu mevzuyu ortadan kaldırma ya da başka bir şeye dönüştürme isteği de olabilir. Lex Luthor'la anlaşmaya çalışıyorlar fakat Lex Luthor çıkarcı, kıskanç bir karakter olduğunu Superman filminde biz görmüştük. Alenen bir Superman bağlantısı burada yapıldı. Rick Flag Sr. desteği karşılığında onu daha iyi bir cezaevine göndereceğini söylüyor. Bu Rick Flag Sr.'ın bahsettiği bu daha iyi olan cezaevi Arkham değil de DC çizgi romanlarında daha farklı bir cezaevi daha var. Ekrana yazarım ismini. Ondan bahsediyor. Peki o sırada Lex Luthor ne diyor? Hani bununla yetinmeyeceğini, çünkü onun yardımına muhtaç olduğunu söylüyor. Ve oradaki anlaşmazlık tamamen Lex Luthor karakterinin kendini bir noktada aklama veya güven kazanma misyonuyla yapabileceği, verebileceği bir şey olduğunu söylüyor. Ve bundan da Lex Luthor hoşnut oluyor. Gelecek bölümün fragmanında bir kişi çıkıyor ortaya. Muhtemelen Lex Luthor Rick Flag Sr.'ı o kişiye yönlendiriyor ve o kişinin Wildstorm'dan birisi olduğunu düşünüyorum ben. O fragmanda da işte hani nasıl yardım edeceğiyle ilgili bir şey söyleyen arkadaş var ya. O kişi de Engineer veya Void olabilir. Hani erkek versiyonları belki de. Ya da Creature Commandos'un yeni üyelerinden bir tanesi de olarak Creature Commandos'a da bu noktadan bağlayabilirler. Onu izlediğimizde göreceğiz ama zaten ben bu evreni ilk incelemeye başladığım şu videomdan beri hep aynı şeyi söylüyorum. James Gunn Wildstorm esintisini kendi DCU'suna ekliyor. Bu arada şunu da kaçırmadan eklemek gerekiyor. Lex Luthor orada meta insanlarla birlikte. Bu sebepten de onun cezaevini değiştirmesi ona aslında çok iyi gelecek bir motivasyon. Yani evet, biz James Gunn DCU'sunda meta insan portföyünde karakterlerde göreceğimizin net atışı oldu bu cümleler. Zaten intro bile birçok şeyi veriyor aslında. O yapılan dans koreografisindeki işte Peacemaker'ın kollarını şu şekilde yapamıyorum ama her neyse öyle o şekilde hareketler yapması da aslında o Nazi işaretli o bayrağı, o karışık Amerikan bayrağına bir göndermeymiş. Bölümün duygu tonuyla ekstra güzel olan tarafı ise Emilia ile Chris'in artık o odada yüzleşiyor olmasıydı. Rick Flag Jr. karakterinden tutun da kendi aralarındaki o diyaloğa kadar, o aralarında yaşanmış olan mazideki anlama kadar bir yüzleşme yaşanıyor ve biz artık Emilia'nın kesinlikle Chris'e karşı duyguları olduğunu Chris tarafından net olarak gördüğüne inanıyoruz. Emilia'nın gözleri falan doluyor. Rick Flag'in cenazesinde gözleri dolmayan Emilia'nın Chris'in karşısında gözleri doluyor. Çok güzel bir detay. Şimdi ise gelelim 7. bölümü heyecanla beklememize sebep olan sahnelere. Emilia ve Chris odada yüzleşirken Emilia'nın kanında bir şey çıkmadığı ve serbest bırakıldığı söylenirken X dünyasının Emilia'sı, Argus
Marcus'a geliyor ve elini kolunu sallayarak girerken orada Emilia hemen diyor ki zaten bu ben değilim diyor ve ortalık biraz karışıyor. Chris orada bayrağı fark ediyor. Arka planda Ed'in peşinden insanlar koşmaya başlıyor çünkü o bir siyahi. Hatta Chris'in abisi bile duruyor ve yakalayın bir tanesi kaçmış diyor. Yani demek ki tarihte de yazılmış olduğu gibi bir detayla James Gunn bunu evrene eklemiş. Siyahilerin, farklı ırkların, ırk çeşitliliği olan insanların bir arada tutulduğu bir yer var. Bunu da alıyoruz bu bölümden. Peki Economus karakteri ne yapıyor bu süreçte? Evde kalmıştı. Çünkü zaten daha önceki bölümlerde kendisinin çok korkak birisi olduğundan bahsetmişti. Ve Chris'in babasına yakalanıyor tabii ki de. Hatta eline bıçak saplıyor Chris'in babası. Economus ise bu sahnede korkudan her şeyi anlatmaya başlıyor. İşte biz diğer evrenden geldik. Chris senin oğlunu öldürdü aslında falan. Her şeyi söylüyor. Mükemmel. Keza zaten 7. bölümün fragmanında da Economus'a ne oldu bilmiyoruz şu anlık ama Chris'in babası Chris'in kardeşiyle konuşuyor ve diyor ki onda bir değişiklik var. Yani bölüm aksiyonu gitgide yükseltti. Önceki bölümden daha bir yükseğe çekti ve gerçekten cehalet Chris'tir dedirtti izleyiciye. Yeni bölümü heyecanla bekliyorum. Sizlerin yakaladığı detaylar nelerdi? Keyif aldınız mı? Beğendiniz mi? Bu bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız ve videoya like atıp kanala abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakma cesaretini hiç kaybetmeyin.